FVG'ler arkadaşlar, eee, value gap dediğimiz. Şimdi mesela ben size diyorum ya, bu Nasdaq'tan altlardan kademeler toplamıştık. Şu an açıkta işlemlerimiz var hatta. İşte söylememdeki sebeplerden birisi de o aslında. Hani buradan dönecek, şuradan dönecek, öyle dönecek, böyle dönecek vesaire. Dönmesi gerekiyor dediğim noktalardan bir tanesi mesela. Bu son zamanlarda da yapıyor zaten. Şöyle DAX'tan ben, bakalım. DAX'tan daha çok yaptı. Diğer endekslere de bakarız. Mesela, FVG oluşabilmesi için, tamam mı? Mesela şunları bir yere çizdim. Evet. Mesela şu sarıyla alanın içerisine bakalım 15 dakikalıkta. Görüyor musunuz? Konsolidasyona bağlamış. Konsolidasyonundan sonra burada sert bir düşüş geliyor. Ama düşüş şöyle bir düşüş. Sanki bir kademeli düşüş gibi görüyor musunuz? Bunlar düşüş, düşüş, düşüş. Biz burada aradığımız, büyük bir mum çubuğu. Yani buradaki büyük mum çubuğu hangisi? Şurası, değil mi? Bu bizim aradığımız. Şimdi biz bunu bulduk burada. Bunu burada bulduk. Neye bakıyoruz? Bir önceki muma ve bir sonraki muma. Böyle bir düşüşte bizim büyük mum çubuğumuz doldurulmamış. Likite boşluğu alınmamış olması gerekiyor. Şimdi mesela baktık. Şuradaki mum nerede kapatmış? Tam olarak burada kapatmış, değil mi? Tam olarak burada kapatmış. Diğeri nerede kapatmış? Sağındaki. O da tam olarak burada kapatmış. Şimdi aradaki boşluk kapanmış mı? Mesela bak. Burada bir boşluk var. Şöyle. Burası kapatmış mı sol taraf? Hayır. Sağ taraf kapatmış mı? Hayır. Burası benim için tam anlamıyla bir FVG. Yani bu düşüşün bir geri dönüşü olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Biz burada düşüş devam etti. İlk tepki aldığı yere bakacağız. Bakın. İlk tepki aldığı yer. İlk tepki aldığı yer neresi? Heh, burada bir destek var. Buraya gelmiş ve ilk tepki aldığı mum şu yeşil mum. Ben burada anlıyorum ki artık destekten RSI'ye bakıyoruz. RSI'da bayağı bir düşmüş. Yani bayağı dediğim 40-30 civarlarına, 35 civarlarına kadar da çekilmiş. Destek bölgeme de gelmiş. Burada da bir FVG var ve buradan da ilk tepkiyi almış. Hadi bir de Fibonacci çizelim buraya. Hadi diyelim. Şöyle. Şuradan da bir Fibo çizdik. Biz ne diyorduk her zaman? %40'a işlem almak için günlük trade'de çok idealdir diyorduk. Şu sarı çizgi %40 tekabül ediyor geri çekilme. Ama bizim boşluğumuzun aralığı nerede? Yani %40 burada hala tabii ki geçerli ama FVG ile biz bunu destekliyoruz. Nerede bizim boşluğumuz? Bak, tam olarak şurada değil mi? Şöyle. Tam olarak şuralar. Yani ben anlıyorum ki bu düşüş FVG boşluğu, Fibonacci zaten sert bir düşüş. İlk tepki destek. Ben diyorum ki bu buradan geri çekilecek. Çekilmek zorunda. Hep size diyorum ya sabredin, dayanın, dönecek, dönecek. Yani buralardan dönmesi gerekiyor. İşte bunlardan dolayı diyorum. Biz burada nerede işleme dahil olabiliriz? Biz burada ilk tepki aldığı noktada şurada işleme dahil olabiliriz. Bu yeşil mum çubuğunda. Burada dahil olduğumuzu varsayıyorum. 25-280-290 civarlarında. Enstrümanımız ne yapacak? FVG doldurması gerekiyor. Şöyle buradan neye dahil oluyoruz? Alış pozisyonuna dahil oluyoruz. Alış pozisyonu tam olarak 290'dan dahil olduk. Stop noktamızı nereye koyarız? Şurası çok ideal aslında. Bir önceki dibin birazcık altına koymamız gerekiyor. Şöyle. Yani ihmal edebilir desteği diye koyduk. Risk ödül oranımız ne olması gerekiyor? 1'e 2 ideal. Şöyle ideal. Biz buradan pozisyona dahil olduk. Endeksimiz ne yapıyor? Bakalım. Tepkisini almış. Gitmiş, 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 gitmiş. Bizim TP'mizin %50'sine kadar gelmiş. FVG'nin neredeyse %70'ini doldurmuş. Burada zaten güzel bir kazanç. Yani 290'dan dahil olduk. 350'ye kadar gelmiş.
Burada 60 pipslik bir kazanç var. Hani burada da kapatılabilir günlük, ilk scalp veya bir scalp trade işleminde de. Ama biz TP koyduk, SL noktası koyduk. Bekliyoruz. Yükselmiş, geri düşüyor. Seyletti mi? Etmedi. FVG doldurdu mu net olarak? Doldurmadı. Bakın şu iğne ucu burada daha. Buradaki doldurmadı. Geri geliyor, geri geliyor, 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 geliyor. Tam olarak bu noktada doldurmuş. Bu noktada doldurmuş. Aslında hem buradan yakalayacağız hem de düşüşünden yakalayacağız bunu. Neden? Bizim ana trendimiz düşüş yönünde. Bakın biraz karışıyor gibi oluyor ama bunu da unutmayalım. Ana yönümüz düşüş. Düşüş. Biz bu Fibo'da ne yapıyorduk? Ana trendimizin olduğu yöne giriyorduk. Yani bu düşüş trendi şu anda. O yüzden bekliyoruz. Gelmiş. Buradan ayrılınabilir. Yani 100 pipse yakın bir kar. TP'miz gelmiş mi? Gelmemiş. Bekliyoruz. Bak burada FVG'yi doldurdu artık. Buralardan düşebilir. Ama düşmemiş. Biraz çekilmiş. Tekrardan yukarıya doğru gitmiş. Bizi nerede TP etmiş? Tam olarak şu bölgede TP etmiş. Gayet de güzel bir kazanç elde etmişiz. Şimdi Fibo'nun da geri çekilmesini ve FVG'yi de doldurduğunu düşünürsek biz burada ne yapmamız gerekiyor? Direnç bölgesi, %100'e yakın bir çekilme. FVG doldu. Ana yönümüz neresi? Düşen trend. Bizim buradan sell pozisyonu açmamız gerekiyor. Oradan bir short pozisyona dahil olduğumuzu buradan TP'mizi aldık. FVG'yi doldurduk. Buradaki amacımız FVG'yi anlatmak aslında. Nedir? Ne işe yarar? Hani neyle destekleyebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Şimdi buradan tekrardan satış pozisyonuna. Nereden gireceğim? Nerede anlıyorum ben tepki aldığını? Zaten buraya kadar sıyırmış. Zaten görmüşüm ben burada bu mumu. Hacim küçülmüş. Bakalım bak. Hatta bak burada FVG var mı? Çok iyi denk geldi. Bak ne arıyorduk? Yeşil, özür dilerim. Büyük bir mum arıyorduk. Buradaki büyük yeşil mum hangisi? Bu. Bak burada. Ne olması gerekiyordu? Arada doldurulmamış bir boşluk olması gerekiyordu. Bak nerede kapatmış mumu? Burada kapatmış. Diğer kapanış burada. Burada bir açıklık var. Likite alınacak. Ben anlıyorum ki bunun bunun geri dönüşü de olacak. Şimdi ne yapıyorum Fibonacci'yi? Tam tersi çiziyorum. Şimdi zaten hem bir geri çekildi. Trend yönüm düşen bir trend. Zaten dirençte Fibo'da çekildi. Düşecek. Ve çıkarken de FVG yapmış. Yani dönüşünü bana neredeyse bu garantilemiş, kesinleştirmiş. Hemen oradan da bir Fibo çekelim. Desteklemek adına metotları harmanlıyoruz ya mesela. Bunu da desteklemek adına bir Fibonacci çekelim oraya da. Neydi? Yükseliyor. Nereden yükseliyor? En dipim şurada. Tepem nerede? Burada. Biz ne bekliyorduk? %40'lık çekilme bizim için uygun oluyordu. Ama 60 ve 70'ler yani 50-60'lar çok daha güvenilir çekilmeler oluyordu. Şimdi buradan tepki aldı. Biz buradan ne girdik yukarıdan? Artık satış pozisyonuna gireceğiz. Çok bariz belli değil mi? Nerede anladık? Artık baskıyı gördüğümüz yerde. Yani şu mum, hatta şu mum bile olabilir. Çok daha garanti ikinci kapanışta. Ben buralardan şöyle bir satış pozisyonuna dahil oldum. SL noktam neresi? Direncin birazcık üstü olmalı. Şöyle yani bakıyorum. Aynen. Sol tarafa bak. Görüyor musun kapanışlar? Yani şöyle birazcık üst. Şu ideal. İdeal. Kazancımız ne olacak? Yine 1'e 1,5, 1'e 2. Şöyle. Hani biz daha çok scalp yaptığımız için hani risk ödül oranını da aslında bu kadar swing işlemlerde ben biraz daha tutuyorum ya da küçük lotlarda. Ama biz gün içerisinde direkt scalp yaptığımız için o yüzden şey olmuyor. Hani bu kadar bekleyemeyiz. Yani işlemi açıyoruz canlı yayında. Ne yapıyoruz? Hemen 5 dakika içerisinde ya da 1 saat içerisinde hemen arka arkaya 5 tane, 6 tane, 7 tane pozisyondan kâr alıyoruz. Onunla birlikte bu tarz swing işlemler de veriliyor VIP'ye. Onlar tamamen böyle metotların harmanlamasıyla birlikte
verilen işlemler oluyor. Şimdi bakalım. Sel'e dahil olduk, değil mi? Düşecek bak FVG dersiniz. Bak FVG yapmış. Bunu burada bir yakaladık. Bunu aldık. Fibo ile destekledik. RSI ile destekledik. Tepelerle, diplerle destekledik. Şimdi bakalım. Buradan artık tepkiyi gördüm. Baskı geliyor. Direnç. RSI'ye bakalım. Bak RSI 60 seviyelerinde. Yani normalin üstü. FVG'yi gördüm. Fibo'yu da çektim. Hadi. Ona da bakıyoruz dedik. Şimdi Fibo'yu da çektik. Buradan tepkiyi aldı ya, geri dönüşü olacak. Çekilme neresi olacak bizim için artık? Şu bölgeler 50-60'lara kadar. Yani şu alt destek var. Zaten şurası vardı, unutmayın. Şu taraf vardı. Buraya kadar gelecek zaten, yani şöyle 50-60. Şu bölge çok ideal mesela. Buraya kadar gelebileceğini tahmin ediyorsun. Biz şeyimizi çizdik. 1'e 2 veya 1'e 2,5, 1'e 1,5, şöyle biz 1'e 2 çizelim. Dahil olduk mu buradan pozisyonumuza? Tam şu noktadan, hadi ikinci mumla artık açılışta baskıyı tam olarak gördük. Dahil olduk. 25.400 sell pozisyonu. Ne yaptı? Bak FVG'yi dolduruyor. Görüyor musun? Dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Nereye kadar doldurmuş? Tam olarak şurada FVG'yi doldurmuş. Buradan aslında tepki alıp geri gidebilir. Bak, bir önceki yere hatırla, unutma. Burayı kırdı, desteğe getirdi. Buradan tepki alıp yukarı gidebilir. Ama bizim yönümüz ne? Ana yönümüz sell, short. Neden? Düşen trendde zaten. Trendimiz düşen trendde. O yüzden buradan tepki alabilir ama zaten düşen trendde olduğu için Fibonacci'den de baktık. Metotlar, FVG'ler. TP'mizi de çizdik. Beklemekte fayda var. Ha, kırılmayabilir. O ayrı. Seyli olabiliriz. O ayrı bir konu. Ama ne yapmış? Buradan bak. Küçük bir konsolidasyon yapıyor. Çok fazla zorlanmadan bizi yine tam olarak şu noktadan TP'ye sokuyor. Buradan yine kâr alıyoruz. Neresiydi? İlk FVG'yi yakaladığımız yerin SL'si neresiydi? Şuralarda, değil mi? Bak buradan yine tepki alıyor. Yine yukarı gidiyor. Yani buradan tekrar değerlendirilebilir. Ne yaparsın? Yine açarsın Fibonacci'ni buradan. Çekersin. Dersin ki %60'a çekilir. Ben bekleyeceğim. İlk tepki nerede gördün? Bak şu mum. Şu mumda gördün. Kırmızı mumda. Çok net alttan bir baskı almış zaten. Şu RSI'ları kapatalım. Bak buradan aldığını görmüşsün. Bekle. Yeşil mum biraz baskılı. Bekle. Bir daha kırmızı. Bekle. Bak dolu dolu bir mum gelmiş. Görüyor musun? Heh, diyelim büyük mum arıyorduk, değil mi? FVG dersimiz. Tekrardan ona bakalım. Orada FVG var mı? Şimdi biraz daha büyütelim. Şunları silelim. Bak burada var mı FVG? Burada var, değil mi? Burada kapatmış. Diğeri de burada kapatmış. Bak bu düşüşte bir FVG var. Ama ne yapmış? Bir sonraki mum burayı anında neredeyse kapatmış. Yani %50'sini rahat kapatmış. İkinci mum %70. Üçüncü mum %90 ve artık şurada FVG zaten doldurmuş. Yani burada bile çok rahat, şurada bile yani anlayabilirdik ki şöyle, ne demiştim? Tekrar değerlendirelim. Şurada bir FVG yapmış ve bunun da geri dönüşünü olacağını anlıyoruz. Geri dönüş nereydi? Bak 2'dir. Şuraları hatırla. Üçüncü kez geliyor. RSI kontrol ediyorsun. Fibon'u çektin. FVG var. Dönecek. Hani diyorum ya size. Biz bazen şu desteğe güveniyoruz. İşte işlem alıyoruz. Buralardan trendin yönü yükselen diyoruz. Bir buy giriyoruz. Sonra işte böyle bir düşüş geliyor ya. Ben diyorum dayanın, dayanın, dönecek, dönecek vesaire. İşte bunlardan dolayı diyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Şurada
Nereye kadar bekleyebilirim ben? %40'lar ideal demiştim, değil mi? %40 bizi FVG'ye dolduruyor mu zaten? Bak dolduruyor. Buraya mum geldiğinde dolmuş oluyor. Al sana scalp'lik bir işlem. %50-60'lar daha güvenilir çekilme demiştim. Yani beklemek istiyorsan şuralar da dahil. Neye gireceğiz? Buradan alışa. Alış pozisyonu. Şuradan şöyle şuradan ikinci, üçüncü mum. Şuralardan artık işte ilk tepkiyi gördüğün yerde olur. Kapanış da olur. Buradan girdin. Nereye atacağız? Yine desteğin biraz altına. Yani şuralar bile ideal. Şöyle. 1'e 1,5, 2. Şöyle. İdeal. Yani bekle. Buradan girdik. Ne yaptı? Bizi %40'a getirdi mi zaten? Getirdi. Buralarda doldurdu mu? Doldurdu. Kaçtan girdin? 290'dan girdin. Seni 330'a getirdi. Yine 40 puan karın var. TP'yi beklemek istiyorsan gelmiş mi? TP nerede gelmiş? Bizim TP'miz tam olarak burada bizi TP etmiş. Görüyor musun? Hocam Buyur. buradaki az bu tarafa doğru çizim yaptığınız yerdeki kırmızı mum da bir FBG mi o zaman? Doğru mu anlamış? Bu mu? Evet. Değil. Biraz da sol tarafınıza gelin. Hayır, sol tarafınıza. Şu. Solunuzda. Evet. O da mı bir FBG midir? O Yani, FVG sayılabilir. Aslında çok güvenilir bir FVG değil. Ama şöyle bak. Nerede kapatmış bu? Burada kapatmış. Çizemedim. Şurada kapatmış. Görüyor musun bu mum? Diğeri nerede hı kapatmış? hı. Şu yeşil mum. Yeşil mum nerede kapatmış? Burada. Bu hiç güvenilir bir durum değil. Tabii ki dolduracak belli. Zaten şurada doldurmuş artık bak. Bak şu mumu görüyor musun? O mum yeşil mum geri çekildiyse veyahut da iğnesi kaldıysa bile o tam bir FBG olmuyor o zaman. Değil. Öyle mi hocam? Tamamen şöyle olması lazım. Bak yine şurada Dolu bir göstereyim. hı, Evet. Yok yok doluluktan değil. Kapanışlar önemli. Mesela bu mum nerede açılmış? Bu mum burada açılmış. Nerede kapanmış? Tam olarak bak şurada kapanmış. Şu mum. Şu mum. Öbürü evet. ortada bu büyüğü arıyorduk. Büyüğümüz burada. Diğeri nerede açılmış? Bak tam uç burada. Burada açılmış. Mum. Burada açılıyor. Burada da kapanıyor. Şimdi bizim aralığımız var mı boşluk? Bak arada bir boşluk var mı? Var. İşte bu boşluk FVG boşluğu. Bu likitte alınması gerekli bir boşluk. Bak ikinci, 3, 4, 5, 5. mum. Şu artık neredeyse bunu zaten tamamlamış, doldurmuş. Ne yaptı? Şurada Hocam bir şunu da söyleyeyim. 88 bölgesinde kapandığında zaten dahil olsan 313'ten karını almış oluyorsun. Tabii bunu Fibo ile falan bir harmanlasan, etsen, bir çeksen trend yönünü vesaire TP'ni çok daha rahat görüyorsun yukarıda. Bunlar biraz daha bu şekilde işliyor arkadaşlar. Hocam o uzun mumun öncesinde ve sonrasındaki mumlarda iğne dahi olsa o zaman FBG'yi bozuyor. Doğru mu anlamış? Aynen öyle. Kapanış değil, iğne Ha, dahi olsa uzun bozuyor. Bak burada da var. Mum burada kapatmış. Bu burada. Bak arada boşluk var dedim ya. Bak buradan geliyor. Şimdi bak burada da var. Düşüyor. Bak görüyor musun? Burası, burası. Burası ne olacak? Burası da dolacak. Bakalım ileride. Bak nerede dolmuş? Bak görüyor musun? İğne bak şura ve şura. Görüyor musun? Tam burada doldurmuş mu bunu bak. Görüyor musun? Bunu burada doldurmuş. FVG'ler bunlar arkadaşlar. Bu şekilde sert düşüş. Bu değil mesela bak ne olmadığını da anlatalım. Güzel denk geldi. Bak büyük mum yine. Yine büyük mum. Gördün mü? Yine büyük mum. Ama FVG değil. Neden değil? Bir önceki mumuna bak. Bir önceki mum nerede? Nerede kapatmış? Bak. Bak tam burada iğne atmış. Görüyor musun? Tam burada. Tam burada. Diğer mum nerede? Sağındaki. Onun ucu da tam burada bak. Zaten bu buraya kadar gelmiş. Bu buraya kadar gelmiş. Arada bir boşluk var mı? Yok. Bak bu buraya ki görüyor musun? Boşluk yok zaten. Ne olacaktı? Bu mum şöyle şuralarda kapatacak.
Şuradaki mum da şöyle şuralarda kapatacak. Şöyle bir arada boşluk olacak. Ama bak burada boşluk yok, görüyor musun? Bu buraya kadar salmış. Bu da buraya kadar çıkmış. Arada bir boşluk yok. Bu FVG değil mesela. Ha, bu FVG. Bak, görüyor musun? Burada kapatmış. Burada En sonunda FBG var o zaman hocam. nasıl? O son yeşil mum bir FBG o zaman. Evet. Bak. Ama bak ne yaptı? Üçüncü muma bak. Gördün mü? Doldurdu burayı. Evet. Kırmızı Aynen öyle. filan doldurdu. Şimdi daha güncel bakalım. Nasdaq ne olur ne biter diyorduk mesela. Veya DAX. Şimdi bak, DAX'ta ne var burada? FVG var. Görüyor musun? Mumu. Mum. Şu an günümüz, bu gece açılacak olan bu DAX. Şu an anlık güncel. Burada FVG var. Yani bu boşluk arkadaş alınacak. Şimdi Gelecek aşkına yani. aynen Öyle mi öyle. hocam? Ben yazdım ya size 310 diye. Evet. İşte yani bundan dolayı yazdım. 318.20'ye geliyor da meta değeri yazdım ben size 310 diye. Bundan dolayı bu boşluk alınacak arkadaşlar. Ha, direkt gece direkt atar. Ha belki yarın bizi öğleye kadar böyle zorlar, atar. Bilemez ama bizim DAX'ımız bu bölge, yani şu boşluğu alacak. Buna emin olabilirsiniz. Peki Evet. bu 5 dakikalık mumlarda da şeyi önemli mi? Yani Önemli. ne Olur. denir? Saatlikte de olur. Güvenilirliği var mı? Var, evet. 5 dakikalık mumlarda güvenilir mi yani bu sistem? Güvenilir, evet. Zaten şöyle biz, işte 5, 15, 5 bizim için, ya 5 Evet. bizim için aslında trade'de en iyisi. Biz günlük, Hı böyle hı. scalp işlemler falan yapıyoruz ya da günlük alıyoruz. En iyisi, ama bunu saatlikte de yapabilirsin. Saatlikte de, swing işlemde yapabilirsin. FVG nerede var? Bak burada var. Kocaman bir kırmızı. Görüyor musun? Nerede diğeri? Burada kapatmış. Bu boşluk ne olacak? Alınacak. Ben nerede dahil olurum işleme? Bak çok rahat görüyorum zaten. Burada ne güzel bir destek var. RSI da büyük ihtimal şuralarda. Bak nereye gelmiş? 30'lara gelmiş RSI'da. Yani FVG'm nerede? Şurası desteğim. Zaten desteğim. RSI'm bayağı bir satıcı, satış pozisyonu gerçekleşmiş. FVG'm de var. Fibonacci'mi de çek. Yine trendimiz bak düşen trendte. Al Fibon'u da şöyle yukarıdan böyle şuraya kadar dip yapmış. En dip şurası. Birbirine yakın olan en alttakini alıyorduk. FVG de var burada. Destek. Her şey çok güzel. Şimdi ben bu giriş yakalamam lazım. Nereden yakalıyorum? İlk tepki aldığı nokta. Nerede tepki alıyor? Şurada alıyor benim için. Şu ikinci mavi bu. İkinci. Niye? Bak zaten şu mum FVG'nin bana gösteriyor ya. Şöyle. Şöyle. O yüzden ya bu da olur. Şu birinci mum da olur. İkinci mum da olur. Ben buradan neye gireceğim? Alış pozisyonuna girmem gerekiyor. FVG'yi dolduracak. Nereye kadar, bir de Fibo'nun çekilmesi olacak. Nereye kadar güvenliydi? %40'lar her zaman uygundu bizim için. Ama 50-60'lar, 50-60'ları ne için bekliyorduk? Veya 70'ler? Çok daha bir güzel, güvenilir bir çekilme gerçekleşiyor ve trend yönünün tersine girmek için 50-60-70'leri beklemek için. Biz 50-60'ları, 70'leri beklemeden 40'lar bizim için daha çabuk geleceği, eee, daha garanti bir geliş oluyor çekilme olarak da. Buradan neye dahil oluyorduk? Alışa buradan. FVG'yi de gördük. Buradan alışa girdik. Nereden girdik? İşte şöyle şuradan girdik. Nereye koyduk? Desteğin yine böyle şöyle şu kadar bir altına, yani desteği kırarsa seyletsin bizi. Buradan gider bu. Ney? 1, 1, 1'e 1,5, 1'e 2, şöyle 2,07. Tamam. Dahil olduk. Ne yaptı? Tepki aldı. Gidiyor FVG doldurmaya. Gidiyor, 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 gidiyor. Bak burada doldurdu artık FVG'yi. TP'miz gelmedi. Fibo'nun %40'ı yine. Bak güzel bir çekilme. Buralardan TP'ni alıp SL'de girebilirsin. Neden? Fibo zaten %40'a çekildi. Biz ne anlatmıştık? Trendimiz de düşen. %40 da çekilme verdi. Buradan sen Buy TP'ni al, SL'e gir artık.
Girmek istemiyorsan TP'ni beklemek %50-60'a çekilsin hocam daha garanti ben oradan gireyim. Ona da okey. Buradan girersen SL oluyor musun? Olmuyorsun. Buradan TP aldın. Şuradan aldın özür diliyorum. Şu maviden aldın. SL açtın. Biraz daha yükseldi. Bak geri düştü. Seni maliyete geri getirdi. Hop. Yine TP aldın. Çift rally direkt. Ama almadın. İlla TP'ne bekleyeceksin. TP'ne ne kadar fark kalmış? 37, 18, 20 pips kalmış. Kapatmadın diyelim. Ne yapmış bakalım. Şurada düştü. Seni SL etti mi? Etmedi. Geri geldi. TP'ye etmedi. SL etti mi? Şu iğne bak sıfıra sıfır gelmiş. Etmemiş. Tepkiyi almış. Daha TP yok hala. Neredeyiz? Hala TP yok DAX'ta. Demek ki şunu da anlayabiliriz. Ha, illa TP gelecek diye bir şey de yok. Ben ne demiştim bugün Nasdaq ve DAX için? Biraz yükseliş verip sonra düşüş verebilir. Seni buradan TP eder. Sonra FVG'yi doldurur. Ya da direkt buradan FVG'yi doldurur. Sonra TP eder. Burada iki tane seçenek var. Hocam Hı hı. Belki de hiç etmez bir, TP. bir TP belki de hiç etmez. Belli olmaz. Çünkü bak düşen tepeler yapmaya başlamış. Görüyor musun? Görüyor musun? Trendimiz düşen. Yani o yüzden burada 10 pip 20 pip kalmışken al cebine karını bak. Ben ne demiştim? Şuradan ben olsam buradan TP'mi alır sele girerdim. Fibonacci'yi de arkama alıp. Buradan da yine karımı alırdım. Yani yine bir FVG kollardım burada. Yine baydan TP'mi alırdım. Niye böyle yapmıyoruz? Biz bütün metotları harmanlıyoruz, ediyoruz vesaire. Ama arkadaşlar her şeyle o kadar çok ilgileniyoruz ki böyle oturup sadece bu yöntemler için şey yapamıyorum. Hani her şeye bakmak. Bir de canlı canlı alıyoruz ya canlı yayında. O yüzden her şeye bakmak, etmek gerekiyor. FVG bu arkadaşlar. FVG bu. Nasdaq'ta bakalım. Güncel olarak bakalım. hocam Hı hı. belki biraz saçma olacak ama kusura bakmayın. Yok, Bir soru estağfurullah. daha sorabilir miyim? Hani biraz daha kavramak istiyorum. Hı hı. Şimdi örnek kısa bir kırmızı mum, onun peşinden uzun dolu kırmızı bir mum. Bunun FBG olması için diğer mumun açılacak üçüncü mumun yeşil olması gerekiyor değil mi? O arayı Hayır. boşluğu Hiç doldurmaya fark etmiyor. olması. Yok. Ha, Hiç kırmızı da olabilir yani. Ay evet. direkt. Al. Direkt önümüze geldi Nasdaq'ta. Güncel olarak zaten. Üçü de kırmızı mesela. Evet. Bak üçü de Hı kırmızı. hı. Kapatmış burası. Bak arada boşluk var. Görüyorsun. Evet, Biz FBG. bu düşüşe yakalanmıştık değil mi? Geçen. Yanlış da hatırlamıyorsam zaten. Bu düşüşe Evet, yakalanmadık mı? fazla. Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Bu düşüşü bekliyorduk. Ne diyorum ben size? Dönecek, dönecek. Atıyorum böyle, çiziyorum. Buraları kırma. Bak FVG'ye bak. Bak burada var. Görüyor musun? Ne yaptı? Bak buradan bir aldı. Ta burada doldurdu bak. İlk FVG'yi. Görüyor musun? O Kapat. zaman hocam orada FBG'yi gördük. O zaman onun dönüşünü beklemek gerekir değil mi? Mesela bay girmek için. Ya bu sel de olur, O buy da olur da şunun için bay veyahut da sell girmek için. Yani dönüş desteği beklemek lazım veyahut da direnci. şu ilk artık tepki aldığı yeri görmek lazım aslında. Evet. Şu. Hı hı. Burayı görmek lazım. Ama yine de siz arkanıza bütün metotları alın. Mesela ben Fibo'yu çekmişim. Şurada FVG'yi görmüşüm. Buradan yeşilin de tepkisini görmüşüm. Kaçlık bir çekilme benim işime gelir? %50, 40, 60 yani şu bölgeler. Buradan ben baya dahil olmuşum. 25.450'den 580'e kadar yani beni 130-140 pips kâra sokmuş oluyor mesela. Şurada var. Bak doldurdu şu anki. Bu düşüşü doldurdu mesela. Evet. Mesela şunlarda da bakılabilir. Mesela şu küçüklerde de. Bak burada da varmış. Biliyor musun? Ama şu yeşil mum doldurmuş mesela artık onu. Sonra burada var mı şu büyük kırmızı mumda? Yok. Niye? Orada bence yok hocam. Evet yok. İğnesi var. Yeşil mumla doldurmuş yukarı doğru. Aynen öyle. Orada FBG yok. Bak şunda da yok mesela. Görüyor musun? Onda da yoktur evet. İğne burada. Bu burada artık. Onu Hı dolduruyor. hı. FVG bu şekilde arkadaşlar. Şu an konsolidasyona girdi zaten Nasdaq. %50'lik bir çekilme yaptı. Yani şurayı
şurada bir boşluk var ya, burayı doldurup bugün onu yazdım ben zaten. Yani şu an destek taraflarında RSI da biraz daha düşük. Buradan da güzel tepki alıyor. Gördük. Buradan birazcık yukarıya kadar gidip ondan sonra ondan sonra düşüş gelebilir. Yani birazcık yükseliş sonra düşüş gelebilir. Ama Trump öyle bir konuştu ki yani aslında bütün endeksleri düşürücü bir Grönland hamlesi oldu. Öyle bir konuşma olmasaydı şu an bu açılışla birlikte direkt hani doldurulmuş ve geri çekilmiş Nasdaq olurdu da şu an direkt düşer ilerleyen süreçte mi burayı tamamlar onu kestiremiyorum. İşte kötü bir haber konuşması yaptı Trump dün. O yüzden bekliyoruz. Burada ne yapacağız? Şu noktada buraya geldiğinde sell gireceğiz. Gel Niye? gireceğiz oradan. Short gireceğiz. Evet. Zaten trendimiz düşen trenddeydi. Düşen trend. Yani ana trendimiz o. Ana trend değişirse artık diyelim bizi SL etti. Biz girdik ama burayı kırdı geçti. Şuraları kırdı. Artık ne yaptı? İşte yeni yüksek dipler işte şunu da buradan ben yeni yüksek dip yaptığını varsayıyorum. Burayı kırdı, bizi SL etti gitti, yüksek tepeler yaptı. O zaman yapacak bir şey yok. Artık ana trendimiz o zaman yükselen trendine geçmiş olacak. Ama şu an Nasdaq'ta ana trendimiz düşüş trendinde. Bu yüzden bekliyoruz ki şu FVG'yi doldurduğu gibi Nasdaq'tan burada short pozisyona dahil olalım. Hatta ilk tepki aldığı yerde diyelim. Biz tepkisini yakalayalım. Zaten direnç. Buradan short'a dahil olur. Sonra ne yaparız? Çekeriz Fibo'yu yine. Bu sefer yine %40'lık bir çekilme bekler. Oraya kadar da TP koyarız. Mesela diyelim ki nereye geldi? Şuraya kadar geldi diyelim. Varsayıyorum ki şu an güncel olarak Nasdaq burada. Buradan hemen en yüksek tepesinden tuttuk. Fibo'yu aşağı kadar çektik. Şöyle yanlış oldu pardon. Şuradan çekecektik. Ne görünmüyor öyle. Şuradan çünkü artık yükselene girdi ya. Şöyle buradan çektik. Şimdi en yüksek burası yaptı artık en yüksek tepeyi. Buradan tepkiyi aldı biz gördük Nasdaq burada. Buradan çekilecek. Nereye kadar çekilecek? Ne diyorduk? İlk etap %40. Yani burası hep beklediğim yer. Daha güvenli yerler %50, %60 bölgeleri. Buradan short'a dahil olacağız. Satış pozisyonu. Şuradan gireceğiz. SL'miz nerede konacak? Şuranın, şu bir önceki tepenin çok azıcık şöyle yukarısı. Şuralar ideal. 1'e 1,5, 1'e 2 bizi nereye getiriyor? Bak 1'e 1,5 zaten şeye getiriyor beni. %40'a getiriyor görüyor musun? 1'e 75 falan. Direkt %40'a getiriyor. TP için çok ideal. Şöyle 2, 2 de olur, 2,5 da olur, 3 de olur artık o senin şeyinle. Şöyle 2,2 mesela. Nasdaq'ımız bu bölgeye geldiğinde ve tepkiyi gördüğümüzde FVG'yi doldurduktan sonra yukarı kırılım gelmez ise arkadaşlar short pozisyondan dahil oluyoruz ve kaç pipslik 740'tan yakaladığımızı varsayalım. 620'ye kadar 120 pipslik bir kar alıyoruz. Ki daha da aşağısı var. Bak TP'yi söylemedim ben %40'ı söyledim gerçi de. 740'tan TP'miz 595 bunu 600 desek 140 pips 150 pipslik kar var burada. Niye? Zaten buraya artık destek yaptı. Yani buraya destek yaptı. Hani buraya geldiğinde TP'de burada zaten öyle geldi ki bak 1'e 2 risk oranı da zaten %50 çekilmeyle birlikte tam da desteğe gelmiş oluyor. Görüyor musun? Ne kadar şey. Zaten Fibo'nun çizgileri de bize destek görevi de görüyordu. Ne kadar hepsi ne kadar uyumlu aslında bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar uyumlu. Hani her şey o kadar matematiksel ki o kadar denk gelmiyor aslında bunlar. Aslında ben diyorum ya bak ne kadar denk geldi diyorum ya. Aslında denk gelmiyor. Sistem bu aslında. Bak bunu çektik 1'e 2 kar oranını. Fibo'muz %50. Fibo'nun çizgisi destek. Bak görüyor musun? Burayı kırdı ya şu noktada artık. Ne oldu? Bizim için destek oldu. Görüyor musun? Her şey TP için artık ne kadar mükemmel bir nokta. Ya buraya geldiğimi zorlamayacaksın. Burada TP'ni alacaksın. Aslında her şey ne kadar
birbiriyle uyumlu çalışıyor aslında. Ama işte bazen çok işlem, yorgunluk, kafa karışıklığı, yok Nasdaq, DAX, S&P'si, Dow Jones'u, altını, gümüşü, Brent'i, WTI'yi yani normal dolarını her şeyini o kadar çok kontrol ediyoruz ki paritelere giriyoruz, Bitcoin'lere giriyoruz. O yüzden böyle bir şeyin üstüne tam odaklanamadığımız için tam anlamıyla kendimizi de ona veremiyoruz. Bu yüzden kaçıyor çoğu zaman bunlar. Bir de canlıda alıyoruz. Şimdi ben canlıda hemen ben bu analizi buradan yapıyorum. Sana swing işlem atıyorum VIP'ye. Okey. Ama canlıda zaten açıyoruz ediyoruz ya. Yani analizler zaten genel analizler. Yani böyle ayrıntılı analiz değil. Benim gruba verdiklerim günlük, güncel ve genel analizler. 4 saatlikteki birbirini kıramayıp kalacağı aralıklar. Ama böyle detaylı analizleri oturup birebir bir endeks veya iki endeks üstünde zaman ayırmak gerekiyor. Biz de canlıda bunu yapıncaya kadar 30 tane işlem kaçar. Öncesinde yapılır. Kârda zor tabii hocam bunu Tabii, uygulamak zor. tabii. Yani artık şeye hani böyle oturup bu kadar detaylı şey yapamaz hale geldim. Hani vakit bulamaz hale geldim. İlerleyen zamanda da aslında erken söyleyeyim ama belki aramıza yeni bir oluşum, yeni bir hoca, arkadaşlar dahil olabilir. Çünkü yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. İhtiyacımız da var diye düşünüyorum. Hem yükümü hafifletecek hem de onlar da daha fazla işlem imkanları sunacak. Öyle bir düşüncemiz var. Olur olmaz bilmiyorum. Daha erken. Aklınızda olsun. FVG bu. Hani arkadaşlar olay bu. Her şey birbiriyle aslında harmanlaşıyor. Bak 15'likte EMA zaten şurayı kesmiş. Bize düşüşü de gösteriyor zaten. Yani şuradan kırarsa bizim yapacağımız hareket buradan shortlamak olacak. Ha, yapmaz ise aşağı tekrar götürür. Buradan konsolidasyondan sonra aşağı götürür tekrardan bizi dipe. Dipten alır. Belki daha sonra şu FVG'yi daha sonra da doldurabilir. Buna bir şey diyemem. Ya da şunu da yapabilir. Hiç buralara kadar yükselmez. Şuradaki FVG'yi tam şu noktada Nasdaq alır. Alır. Buradan direkt Trump'ın haberiyle çakılır. Yani ya da direkt çakılır. Sonra tekrar buradan toplar. FVG'yi doldurur. Yani onu kestiremiyorum artık. Ama olay bunlardan ibaret arkadaşlar. Yarın ABD kapalı olduğu için belki bu hareketleri çok fazla yapmayabilir hocam. İşte bilemiyorum. Gerçekten şey yapamıyorum. Yani şurayı dolduracak. Önce mi doldurur, sonra mı düşer ya da bu habere istinaden önce düşüp sonra mı doldurur? Ki şöyle de gözüküyor. Aslında ben yukarı toplayıp düşebilir dedim ama şöyle de baktığımızda EMA'lar düşen moda geçmiş ya. Ana trendimiz de düşen. Yani buradan şöyle bir düşüp haberle de birlikte ondan sonra toplayıp da çıkabilir. İşte iki senaryo da bizim için fark etmiyor. Yani önce düşse sonra toplayacak. Önce çıksa tekrar düşecek. İki senaryoda da biz ikinci yani ilk hamleden sonrakini biliyoruz şu an. İlk hamleyi nereye yapacak? Biz ikinciyi biliyoruz. İlk hamleyi nereye yapacak? Biz ikinciyi biliyoruz. Bunun gibi metotlar, indikatörler arkadaşlar. Olay bu şekilde. Bak altın mesela şu düşüş. Bak şuradan diğer mumu görüyor musun burada? Şu mum FVG toplaması gerekiyor. Fibonacci çek yine tutar. Yine tutar. Ama çekmeye bile gerek yok. Sen neyi yakalayacaksın buradan? Artık ilk tepkiyi, desteğin dönebileceği yeri yakalayacaksın. Şurası destekti. Burayı kırdı. Kapanışlar yaptı. SL etti. Ben açık söyleyeyim. İnsanları burada buy pozisyonunda olan insanları şu noktada SL etti. Aşağıya kadar geldi. Aşağıdan tepkisini aldı ve FVG'yi doldurmaya başladı. Görüyor musun? Nerede? Burada dolmadı daha. Bak daha dolmadı. Daha arada boşluk var. Bak görüyor musun? Daha arada boşluk var. Şimdi konsolidasyona başladı. Bu konsolidasyonlarla iğneler de doldurur.
arkadaşlar FVG. Şimdi bu konsolidasyonları yapıyor ya şöyle. Bunu yaparken şuradaki bir tane mum kapanışı ama şöyle iğneyi atıverir anlık, geri çeker, mumu kapatır, buradan aşağı yardırır. Ne yaptı? Şurada artık bu likiditeyi burada doldurmuş oldu. Ama şu an hala altın burayı doldurmadı. Dikkat edin. Burada tabii herkesi seyle etti. Şurada. Ya biz olmadık. Biz çok güzel yakaladık altından. Güzel güzel işlemler aldık. Nasdaq'tan kademelerden de aldık. Kasası teminatı yeten arkadaşlar da hepsinin acısını çıkardık ama elimizde açık işlem kaldı. İşte likiteyi doldurmaya gittiğinde de bizim ana pozumuza gelmiş olacak. Ben bugün hepsinin hesabını yaptım. Alttan son ikinci kadememiz kaldı. O ikinci kademe kâra geçecek. Kademe bir ve anapoz birbirine çok yakındı. Onlar anapoz ve şeye geldiğinde ben kar gütmeyeceğim. Yani onu yayında da söylerim. Bu konsolidasyon bölgesine geri geldiğinde alttan zaten bir ton kademe aldım ben. Bilmiyorum da 6-7 tane kademe kârı almış oldum. Şu an ikinciyi de sizde de var büyük ihtimalle. Onu da kârla kapatıp ben anapoz ve o kademe bir birbirine yakın olan şu bölgelere geldiğinde artık likiteyi doldurmaya hop kapatacağım. 20-30 pips falan zarar artık şey yapmıyorum. Çünkü şurası da artık bir dirence döndü. Burada bak, buraya dolduracak bu büyük ihtimal. Olacak senaryonun en büyüğü de onu da söyleyeyim. Nasdaq buraya gelecek ya. Bak, bu burayı kıramayacak. Kıramayacak. Likiteyi de doldurmuş olmayacak. Şundan kaynaklı boşluk hala olmuş olacak şöyle. Arada boşluk. Ama ne yapacak? Kapanışları direncin altında yaparken yukarıya bir mum atacak. Fitil atacak yani. İğne atacak buraya. Onu doldurmuş olacak ve dirençten aşağı dönecek. Sonra tekrardan 570, burayı da artık yukarı kırdığı için destek yapmış olacak. Ama ne gözüküyor bizim için? 720 rahat gözüküyor. Bak, önceki dip, önceki tepe. Yani 720 gözüküyor aslında. Yani benim fikrim, Nasdaq şu FVG'ye geldiğinde eee, fitil mitil 720'yi bir şey yapacak yani, ister fitille ister kapanışınla bir test edecek. Şu Trump'ın konuşması çok şey yaptı, biraz eee, ters etki yaptı. Ama bu önce bunu yapar, sonra yapar ama yapar. Şu FVG'yi doldurur. O yüzden hep diyorum sabredin arkadaşlar. Şuradan dönecek, buradan dönecek. SL olmayın. Hani dedim ya geçen de, yazık olur. Buradan kapatırsınız döner. Hep de öyle oldu. Nasdaq'a da öyle dedim o gün. Bak döndü. Altına da demiştim. Hatırlayın. Kapatmayın, kapatmayın. Dönüyor yani. Hani dönecek çünkü şey var. Gap boşluğu olur. FVG zaten value gap dediğimiz. Hani bunlar likide boşluğu alınıyor. Şurada da var. Bak, her açtığında büyük mumlarda arayabileceğimiz şeyler. Gerçi şuraya kadar doldurmuş. Bir tık daha yukarıda olsa şu da doldu. Ve zaten doldurmuş bak. Şu mumu görüyor musun? Bak, bu bunu doldurmuş zaten. Bu FVG'yi almış buradaki. Şimdi bunda var mı? Bunda yok artık bak. Şu ve şu bunu kapatmış. Bunda var mı? Bunda da yok abi ya. Bu da bunu kapatmış. Bunda var mı? Bunda da yok. Bak, şu bunu bozmuş gibi. Hani FVG aranır. Böyle kademeli, ben bundan bir 2-3 ay önce demiştim. Belki de 3-4 ay önce. Kademeli düşüşlerin geri dönüşü çoğunlukla olur demiştim yayındayken. İşte bu FVG'ler arkadaşlar. Böyle sert düşüşler veya sert yükselişler gördüğünüzde FVG arayın. Trendin düşense veya trendin yönüne doğru Fibonacci'nizi çekin. Desteğinizi, direncinizi, RSI'nizi kontrol edin. Ondan sonra en uygun fırsatı gördüğünüzde pozisyona dahil olun. FVG'ler bunlar. Var mı sorusu olan? Teşekkürler hocam. Gayet güzel anladım. Rica ederim. Burada da var. Bak, şurada var. Bir. Burada var. İki. Burada var. Üç. Bunu hiç 15'te bakma. Çek 30'a. Kaçırdık mı şeyi? Vallahi ekran kaydı. Çektik de. Şöyle bir çizelim şurayı. Çek 30'a. Hı. Olmadı. Bir saate çek. Daha mumumuzu
Dolu dolu göstersin diye. Evet. Burada bak. Hani hepsinde var var diyorum ya mesela. Tek tek bakmaktansa çektik bir saatliğe. Bak nerede? Şurada ve şurada. Zaten burada da bir gap var. Bak burada da var. Yani burası ne olacak? Alınacak. Ama ne zaman alınacak? İşte diğer metotları da yardımcı olarak kendimize kullanıyoruz. İlk tepkiyi aldığı yere bakalım. Bak burada almış. Buradan bir short pozisyonuna dahil olunur mu? Olunmaz. Niye? Daha biz bunu FVG'yi anca şey yapıyoruz. Hani FVG olduğunu bu mumla anca anladık zaten. Şöyle anca anladık. İkinci mum alış değil olmaz. Niye? Bize artık şey geri dönüş mumu lazım. Yanındaki mum kırmızı. Yanındaki mum kırmızı. Buradan ben anlayabilirim. Artık bir short pozisyona dahil olabilirim. Şuradan olduğumuzu varsayalım. Fibonacci'de çekelim. Şimdi Fibonacci nereden geliyor? Şuradan geliyor. Kaçlıktayız biz? Saatlikteyiz. Çekelim. Tepkiyi nereden aldı? Tam olarak şuradan. Biz şu kırmızı mumdan gireceğiz. Artık yani selin geldiğini düşünüyoruz buradan. Aşağıda da gap var, FVG var. Nereye kadar bekleyeceğiz? %40. Baktım. Yok daha fazla bekleyebilirim. Altta daha gap var. Tamam. %50. %50 uygun. Ne demiştim? 50-60 çekilmeler daha iyi. Yani şöyle şura bir yerlere ben TP'mi koyabilirim. Şuradan bir alış pozisyonuna girelim. Satış pozisyonuna girelim. Satış pozisyonu. Nereden? Şu mumdan giriyoruz. Şu kırmızı mumdan satış. SL'mi nereye koyacağım? Diyelim ki burayı görmedim. Yani şu sağ taraf daha yok ya biz. Daha böyle sağ taraf yok. Piyasa daha şurada. Şu kırmızı mumda. Biz bu sağ tarafı daha görmüyoruz. Sol tarafıma bakıyorum. 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 Burası dirençmiş zaten. Burayı kırmaya oynuyor bak. Burayı konsolidasyon yapmış. Kırmaya oynuyor. Burada bakıyorum yok. Diyorum ki ATH yapmış. Demek ki ATH yapmış. Ben buna bir SL koyacağım ama nereye koyacağım? Biz nasıl belirliyorduk? Ben anlatmıştım detaylı eğitim derslerinde. Şimdi bir önceki destekle olmuş olduğu aralık benim için yeni bir direnç aralığı olmuş oluyor. Bu da nerede? Benim için bak burayı kırdı. Görüyor musun? Burayı kırdı. Burasıyla şu anda nerede bizim mumumuz? Biz buradayız güncel. Burası yok daha. Daha piyasa yok. Anlık buradayız. Burayla buranın arası. Çek buraya da şöyle. Buradan dahil olacağız ya. Şöyle. Şuradan şuraya kadar. Ney bu? Kaç pips? 60 mı? Yok. 53.2. 55 pips. Yani ben 55 pips buradan yukarıya yani 60 de hadi buna düz hesap. 60 pips yukarı direnç koyabilirim. 60 pips. Ama ben buradan koymaktansa şuradan koymayı tercih ederim. Burayı test etmiş çünkü. Şuradan koymak daha mantıklı da. Yine önemli değil. Direncimizi ayarlıyoruz. Şuradan aldık. Şimdi 60 pips yukarı koyacağız. Mumumuz burada. Buradan 60 pips 30, 40, 50, 64 tam da şeye denk geldi şu. Böyle kaydıralım azıcık. Tekrar alalım. Şu mumdan koyarım ben normalde. Çünkü burayı test etmiş. 60 pips, 45, 50, şöyle 60 pips koyduk. Oraya direncimizi de çizelim. Tam şuraya geliyor. Evet. Hı. Bu benim için direnç. Şurası benim için direnç. Şöyle direnç. Direncimi de buldum. Bir önceki destekle ATH yaptı aralıkla hesabımı yaptım aldım. Normalde yani şu aralık değil de aslında şu aralık önemli de. Yani en doğrusu aslında o da. Yani şöyle şurası. Bu da ne yapıyor? 82. Yani buradan alacaksın 82 koyacaksın aslında da. Biz neyse 60 koyduk.
Onun 20'sini şey yaparız. Fibo'yu da çektik. Direncimizi de belirledik. Biz ne yapacağız burada? FVG'nin dönüşünü ayarlıyoruz. SL'mizi koyacak yeri ayarlıyoruz. Şimdi buraya çekersem ne yapıyor? Bu çok yukarıda oluyor. Daha buralar yok. Bakın bu mumlar daha yok. Biz daha şuradayız. Şu küçük mumdayız. Bu çok oldu. Mesela biraz daha burayı kırmadı ya ATH seviyesinde. Şöyle onun birazcık üstlerini düşünebilirsin. Ama o da olmaz. Çünkü ATH yapıyor. Yeni bir şeyi nasıl değerlendirebilirsin? 60 çok gitti. %50'sini değerlendir. Yarı yarıya al. 80'e 40 almış olursun. 660, 2, 60, 30, 40. Yani şuralar uygun gözüküyor mesela. Şurası uygun gözüküyor. Şurası için. 1'e 2 çek. 1'e 3 çek. 1'e 1,5 çek. Kaç? 1,3 bin TP. Aslında şurası ideal. Yani %50 TP için çok ideal. Ama 1'e 1 veriyor. Olmadı. Bunu düşür. O kadar risk alınmaz. Yani şöyle ideal gibi aslında da. Evet. Ya da daha aşağısı beklenebilir. Yetmedi benim gözüme. Biraz daha çekilebilir. %60 aslında çok oluyor da. Evet. Biz şeyin dışına çıkmayalım. 1'e 1,5, 1'e 2. Şöyle ideal. 1'e 1,5. Aynen. Şu ideal aslında. Ama buradan gelmiş. Tekrardan. Biz neye girdik? Short'a girdik. Burada mumu yakaladık. Ne yaptı? Devam ediyor. ATH burada yapmadı. Aynı tepeyi verdi. Şurada kırdı. Yeni bir ATH yaptı. Yeni bir ATH. Bizi sell etti mi? Etmedi. Devam ediyor. Geri çekildi. SL etti mi? Etmedi. Geri çekildi. Biz hala kâra girmedik bu arada. Biz bilmiyoruz tabii ne olacak. Biz FV'ye bekliyoruz. Fibo'nun çekilmesini bekliyoruz. Vesaire. SL etti mi? Etmemiş. Güzel. Devam. Devam. TP yok. SL yok. Bak görüyor musun? Altının bizim cuma günkü düşüşümüzün sebebini arkadaşlar. Bak böyle detaylı baktığımızda ne kadar net görüyoruz. Şimdi bizi TP etti mi? Etmedi. Ama nereye kadar çekildi? %40'a kadar çekilmiş. Yani şu FVG'yi doldurmuş mu? Bak tam olarak buradan baktığında kesik çizgiye bak. Doldurmuş. Buradan zaten toplamış. Ha, %50 beklenebilir ki yani ilk etapta %40 her zaman daha güvenilir. Yine dediğim gibi. Ama ben buraya kadar altın zaten geldiğinde ben olsam ben kapatırım. Neden? 570'ten short girmişim. 535'e gelmiş. Bu da 35 e, pips aralığı gözükse de altında ne yapar? 350 puanlık bir düşüş yapar. Yani 350 pipse senin notunda tekabül eder. 350 pipslik bir kar marjı şurada %40'a kadar da yaklaşmışken bence çok çok ideal ama çoğu kişi de büyük ihtimal beklerdi şu düşüşten fazlasını. Ama bu kadar da gerçekten maviler içerisindeyken de ben olsam kapatırdım. Ben burada TP'mi alırdım. Bekleyenler için hala geri topluyor altın. Niye? Burada FVG var mı? Gerçi yok. Bak bu düşüşte yok. Geri toplamış. Demek ki biz buradan şunu da anlayabiliriz. Daha ilerleyen zamanda şu gap boşluğunu almak için altın tekrardan bu seviyelere gelme olasılığı çok 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 yüksek arkadaşlar. Ama seyli etmemiş. Görüyor musun? SL etmemiş. Bizim hesabımız aslında şurasıydı. Ama çok yüksek. Gerçekten oraya kadar tutmak çok yüksek ve riskli. Şuralar idealdi. Tam da zaten biz sonradan çevirdik sağ ekranı. Şu tepeleri gördük. Ve buralardan şu FVG'yi doldurmuş. Ama altındaki
bir gap'li açılış var şurada. Yani %50 çekilmeyle altının 4500 seviyesine önümüzdeki zaman diliminde, önümüzdeki süreçte düşmesi için bir sebebi var arkadaşlar. FVG bunlar. Fibonacci ile destekliyoruz. Desteklemeye de gerek yok. Direkt alıştığınızda bak FVG görüyor musun? Yükseliş çıkış. Görüyor musun? Çünkü sert bir çıkış var burada. Sert bir çıkış var. Arada FVG yapmış. Burayı doldurması gerekiyor. Tepki nereden almış? İlk buradan almış. Şurada short tepkiye inmiş. Fibo çekersin bakarsın çekmezsin. Tekrar bay dahil olmuş. Yani sen buradan sele girdiğini bu kapandığını gördün değil mi? Yani bu şuradan aldığını gördün. Tekrar yeşil geldi. Tekrar kırmızı geldi. Tekrar alttan baskı. Konsolidasyon yapıyor burada. Ve anladın ki burası artık bir direnç altın için bu bölge. Yani buralardan büyük ihtimal şu FVG'yi almaya gidecek. Buralardan artık yakaladın bir yerden. Nerede? Tam şu mum. Kapatmış zaten. Sıfıra sıfır atıyor. Yani şuradaki büyük mum değil de küçük mumun tam iğne ucuyla buradaki de bak tam iğne ucu burayı doldurmuş oluyor zaten. Dolduruyor. Sonra tekrardan yukarı vurmuş. FVG'ler bunlar arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Bak gap boşluğu var. Değil mi? Şurada küçükten var. Doldurmuş. Nerede doldurmuş? Bu mum doldurmuş mesela. Yani hem FVG'yi doldurmuş hem buradaki gap'i doldurmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben her şeye bazen diyorum ya yetişemeyebiliyorum, kaçırabiliyorum. Ha bunu anlattım ama sizin aklınızda bir yerde kalsın. Ben hepsine bakıyorum. Normal başka işlerim de oluyor. O yüzden anlatmama rağmen gözümden kaçabilir. Sizler hatırlatın hocam şöyleydi, böyleydi yayında işlem alırken. Detaylı böyle hani tek bir endekse veya buradan iki tane endeks seçeceksin veya ne bileyim hadi maksimum üç tane. Altını Nasdaq DAX'ı en temiz alacaksın. Oturacaksın. Bu şekilde detaylı bütün metotlarını kullanacaksın. Fırsat geliyor. Bak fırsat her zaman geliyor arkadaşlar. Her zaman. Gördün mü? Fırsat geldi. Dahil oldun, aldın. Ben bazen diyorum ya hani inanın imkan vermiyor. Bak burası fırsat mı? Burası bir fırsat değil. Bak burası bir fırsat değil. Burada bir konsolidasyona girmiş. Fırsat şu. Fırsat bu. Sen bunu gördün. Fırsatı artık yakalayacaksın. Bu bir fırsat. Yakalama yerin neresi? Yakalama yerin artık bak direnç. Görüyor musun? Kaç defa tepki almış. Buralardan bir yerlerden işte Fibon'u çekeceksin. EMA'na bakacaksın. RSI'na bakacaksın. Dolduracağını düşündüğün bir noktadan artık short pozisyona dahil olup veya swing işlem açıp bırakacaksın. Bak burada da doldurmuş zaten. Ya fırsat her zaman var. Her zaman. Hani aslında sürekli işleme dahil olmak doğru değil. Hata da getirir. Bak o gün 30 işlem verdik. Bir DAX kaldı elimizde. Ben hani DAX'tan SL oldum da hani arkadaşlar hala var DAX'tan elini kapatmayan. Ya o DAX da şimdi geri topladığında benim ikinci hesabımda açık o DAX ama ana hesabımda SL olmuştum. Çok küçük bir miktarda şu an zarar yazıyor. Yani şu yükseliş topladığında şurada FVG var mı? Var. Yani burada doldurmuş gerçi. Yok. Yani az bir şey DAX topladığında bundan 3 gün önceki 4 gün önceki DAX'ı da SL olmadığımızı varsayarsak biz o gün 30 tane işlem verdim ben. 30'u da TP gelmiş olacak. 30'u da şu Nasdaq da aynı yukarı dolduracak. Hepsi 30'u da TP gelmiş olacak. Aslında yani fırsat her zaman var. Fırsat bak ne güzel fırsat. Nerede dolduruyor? Burada bak düşmüş okey ama doldurmamış. Çıkmış düş bak. Nerede? Burada dolduruyor görüyor musun? Tam şurada mesela. Ya burada çek Fibon'u. Çekilmeni bekle. Tepeden çekilme noktasını yakalarsan çok daha iyi. Hem trendin yükselense hem düşüşünü yakalarsın hem de %50'lerde, 60'larda, 40'larda baya dahil olur. Hem bayını yakalarsın mesela. Hem FVG'ninle bunu desteklemiş olursun. RSI'na bakarsın. Hem onu kontrol edersin.
Hani, kimdi? Nadia'ydı galiba. Hani dedi, "Hocam pivot bakıyor musunuz?" Ya, o kadar çok şey var ki aslında arkadaşlar. Çok fazla şey var. Çok fazla. Trend kanalı bak Trend kanalına gelmiş. O Trend kanalı kırmak kolay mı? DAX. Görüyor musun? Trend kanalı. Kırmak kolay mı? Buradan ne yaptı? Aşağı geri desteğine geldi mesela. Bak kıramadı. Bir, 2, 3, 4. Görüyor musun? Kıramadı. FVG'yi aldı. Tekrardan buradan geri yükseldi. Ya, o kadar çok fırsat var aslında. Aslında o kadar çok indikatör araçları var. Ya, bunların hepsi matematiksel zaten hesaplamalarla yapılıyor. O yüzden 3 tane alacaksın. Bu işin ben hani doğrusunu söyleyeyim. Hep de diyorum. Öyle hani ben o gün sinir oldum. Bizi DAX'ta terse düşürdüğü için ben arka arkaya 30 tane işlem verdim. Neredeyse diyorum ya DAX'la Nasdaq şu an ikisi de tekrar bir tık yükselse 30'da 30 TP olacak. 27-28'in TP ile kapattık. Bir DAX'la Nasdaq açık kaldı. Hani ben o gün inat yaptım. O yüzden o kadar çok hani işlem verdim ama işin doğrusu buradan seçeceksin 3 tane. Açacaksın. Benim bu size anlattıklarımı. Anlıyor musun? Yakalayacaksın. Fırsatı göreceksin. Diyeceksin ki burada. Hemen pozisyonuna çekeceksin. Alış, satış, işte risk ödül oranını gireceksin. Sonra hemen Nasdaq analizin, altın analizin. Üçünden yani 50'şer dolar yakalasan zaten 150 dolar yapar günlük gibi. Ama biz ne yapıyoruz? S&P'ye geç, Dow Jones'a geç gibi. Çünkü beklemiyor arkadaşlar. Hani sözün meclisten dışarı insanlar beklemiyor. Şimdi yayın açtık. Yayında var 50 kişi. Tamam da piyasa bana fırsat vermiyor ki. Piyasa bana sunmuyor. Ben görürüm şimdi. Tamam anlıyorum buraya düşecek. Hadi buradan shortlayalım ama yani shortlamak için uygun değil. Bak ne yapmış? Tekrar yukarı yapmış. Bu tekrar tepe yapar, tekrar düşebilir. Şimdi fırsat neresi? Fırsat burası. Burası değil ki fırsat. Bir bekle bakalım. Bir şöyle gelsin. Benim Fibo'mu test etsin, direncimi test etsin. Ben burada bir göreyim çekileceğini yani bir erasayım vesaire. Bana bir fırsatı versin diyeyim siz arkadaşlar girin short. Ama buradayız. İşte hocam buraya geldi olur mu? Hocam şuraya geldi olur mu? Aslında işin aslı o değil arkadaşlar. Burada şuradan seçeceksin 3 tane. Yapacaksın analizini. Alacaksın hepsinden birer pozisyon. 50'şerden günü kapatacaksın. Her gün fırsat var mı? Var. Yapalım hocam. Yapalım. Ya Yani, yapalım da şimdi şöyle yine sözün meclisten dışarı. Şimdi ana grupta bir yayın açıyoruz. Şu an sayımız gitgide artıyor. Geçen 40'lardaydık sayımız. Yani 3 kişi çıkar 37 5 kişi 35 kişiye bunu ikna edemezsin. Yayın boşalır, başka gruplara gider. Yani bunu şey yapamıyorum. Eee, hocam maalesef şöyle, işlem vermek hani, zorunda kalıyorum. şöyle, yani, grubun hocası sizsiniz. Hani, eğer bir yerden işleme girmeyi sağlıklı görmüyorsanız risk etmeyeceksiniz hem kendinizi hem bizi. Anlatabildim mi? Hani, yanlış anlamayın. Gönderdiğiniz ilgiyi ben bir sıkıntı duymuyorum. Beğeniyorum. Hani, anlatımınızı beğeniyorum. Hani, iyi niyetinizden en ufak bir şüphem yoktur. Hani, iyi niyetlisiniz. Teşekkür ediyorum. İnanın ki işlemler terse gittiği zaman bizden çok çok fazla stres yaşadığınızı da fark ediyorum. Ha, Kesinlikle. güvenmediğiniz yerde kim Kesinlikle. ne derse desin hocam. Güvenmediğiniz yerde vermeyin işlemi. Hani, bazen canlıyı açarız, sohbet ederiz. Ya, bugün işlem almak risklidir. Almayı veririz. Hani, kasayı korumak da bir başarıdır aslında bu devirde. Bunu Hani, yeni gelen, aramıza yeni katılan arkadaşlara şey yapamayız işte hani eee, anlatabiliriz belki ama yayınımız boşalır Menderes hocam. Yani kalırız burada 5 kişi kalırız, 3 kişi kalırız. Ya öyle olur. Ben biliyorum. Öyle olur. O yüzden yani ben ne demiştim Cuma günü işlemlere dahil olurken? Bize işlem fırsatı tanımıyor ama ben tecrübelerime dayanaraktan tamamen verdiğim işlemler tecrübelere dayanaraktan demiştim ki Cuma günü biz ne yaptık? 12-13 yok 16-17 tane TP aldık işte. Bir Nasdaq'lar evet. kalmıştı Cuma günü de. İşlem fırsat Hatta vermiyor. Nasdaq'ta bayağı aslında beklediniz hocam, güvenmediniz işleme. Beklediniz ama insanlar beklemediği için herhâlde girmek zorunda kaldıydınız. Evet, evet yani sürekli şey şurada buy almıştık hatırlayın. Açılış sell gelmişti.
Ben terse girmiştim Evet. Nasdaq'ta. Hı hı. Bayağı cuma zaten 16.25 saatte gözükür. Burada baskılı gelmişti. Ben fake demiştim. Buy dâhil olduk. Burada buy aldık. Sonra buy'dan bir daha buy aldık şu iğne ucundan. Buradan TP alıp sell'e girdik. Sell aldık. Sonra sell'den buy aldık tekrardan. Ama sonra şu düşüşe yakalandık. Yani hatta şöyleydi, yanlış hatırlamıyorsam ben altın bakıyordum o arada. Bizim son bir Nasdaq'ımız kârdaydı. Evet, bir Beni altın kimse işlemi muhabbeti Evet, oldu. beni kimse uyarmadı. Ben de altına bakarken onu da kapatamadık ve biz buradan çok kötü yakalandık. Aslında biz o Nasdaq'ı çoktan kapatmıştık. Kârdaydı o Nasdaq. Kapanıyordu. 35'lere falan gelmişti aslında benim hatırladığım. Evet, Oradan almadık siz altına bakarken oradan da döndü aşağıya zaten. aynen Bir öyle. 10-15 pips mi ne kâra geçirmişti biz aslında. Evet. Zaten kaç yapmıştık? 75 pips'teydik ben yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da alıp 90 pips mi ne olacaktı? 80'de miydik? 75'te miydik? Neydik? Bunu da alacaktık 15-20. 80-90 pips çok güzel olacaktı ve elimizde de Nasdaq işlemi olmayacaktı. İşte orada Evet, altına bakarken kârı da kaçırdık. Mehmet adam da bakamadı. Kimse de uyarmadı. Bizim elimizde terste kaldı. Düşüş sert başlayınca buradan bir kademe aldık. Bir daha devam etti. Alttan yakaladık, bir kâr aldık falan derken en altlardan güzel güzel kasası yüksek olanlar topladı. Ben şuradan çok çok aldım. Özellikle şu bölgeden çok çok kâr aldım da şuralardan, şu kademelerden falan çok aldım. Ama bunu hiç yaşamayacaktık bak işte. Yani o burada kapatacaktık. Biz kapattıktan sonra Nasdaq elimiz temizken zaten başka işlemimiz de yoktu. Şu düşüşü bir verecekti bize. Biz direkt mükemmel bir şekilde yani en kötü şu yeşil mumda aldanıp buradan bayaçardık. Düştü mü? Devam etsin. Buradan kademe alırdık. Çok daha rahat. Bak geri geliyor. Ya da şuradan bir kademe. Bak ana pozumuz bizim burada olacaktı. Şu birinci kadememiz, şurası ikinci kadememiz olacaktı bizim. Normal şartlarda o gün bu olacaktı. Bu istatistiğe baktığımda. Ne olacaktı? Buradan kademe. Geldi hop kademe 1'e geldiğinde 520, 430. Buradan zaten bir 100 puan geliyor. Biz buradan ikinci kademeyi aldık. Kaldık bir kademe. Birinci kademe. Hop. Bak ana poza getirdi. Görüyor musun? Yine gitti. Kademe 1'i aldık. Kademe 2'yi aldık. Hepsi yüzer pipsle bak. 585, evet. 518, 70 pips. Buradan da bunu almış olacaktık. Ana pozumuza gelmiş olacaktı. Tek bu sıkıntı olacaktı. Ana poz ne yapmış? Bak Anapoz'dan da aslında kâr alıyorduk biz buradan da. Yeşil, hadi almadık diyelim. Şuradan dahil olduğumuzu varsayıyorum. Aslında ben buradan dahil olmam da. Yani şu mumdan dahil olurum ya da şu mumdan da. Hadi diyelim ki yukarıda yakalandık. Şurada. Anapozumuz kalacaktı. Bakalım. Bakalım. Şu an beklediğimiz bir tane ve o kadar da tepeden değil. Buradan değil. Neredeyse zararın %50'ye 50. Şurada. Şu anapozdan yani şurada kalacaktık şu an. Şu an burada kalacaktı. Yani 70-80 pips ki şu aralığa kadar da gelmiş aslında. Yani şuraya kadar da gelmiş. Dirençten dönmüş. Burada kapat. Yani kar gütme 10 pips var bak arada. Buralardan hep almış olacaktık. 10 pipste de kar gütmeden kapatacaktık. 180 pips eksi de 10 170. Hadi düz hesap 150 de kaçırın. 150 pips buradan bizim karımız olacaktı mesela. Ama o gün işte hem altına bakarken kimse uyarmadı, kaçırdık. Hem de gerçekten dahil olunmayacak durumlardan da konsolidasyondan girdik çünkü biz. Hani işte beklemek gerekiyor bazen ama onu da yaparsak işte swingçi değiliz, canlı yayında işlem alıyoruz. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden SL işte ne kadar fazla işlem Hocam o o kadar zaman fazla risk. bir 15-20 dakika açılışta 15-20 dakika başka enstrümana bakmamakta fayda var. Yani arkadaşlar da bu konuda şey yapacaklar aslında. Anlayışlı davranacaklar. Yani DAX açılışı belki 10 dakika sonrasında biraz rahatlıyor piyasa çok ani hareketler olmazsa. Bir Nasdaq'ta da 15-20 dakika sonra sakinleşiyor. Yani öyle oluyor, evet. Ama yine dediğim gibi işte bu sefer insanlar herkes bizim gibi veya senin gibi düşünmüyor. Diyecek ya bu hoca işlem almıyor. Başka bir duruma geçecek. Öyle öyle Bu olacak. hoca Ben işe biliyorum. yaramaz diyecekler. Aynen. İşi bilmiyor diyecekler.
işi bilmiyor derler. Aynen, aynen işte biliyorum. O yüzden, şey yapmıyoruz. Bak o gün Japon yeninden ben kâr aldım mesela. O gün aldık. Yok o gün değil pardon. Ertesi gün mü aldık? Ertesi güne taşımıştı galiba o pozisyon. Aynen. O Japon yeninden açtığımızda benim elim kâra geçti mesela. İlk açtığımızda eksi, kaç dolardı hatırlamıyorum. Cebinde $10 kalmış arkadaşın. İşte sen yok yükselecek dedin de bilmem ne dedin de $10 için beni şey yaptı orada mesela yazdı. Abi bir gün Gördüğün yazışmaları. yani zaten hani stop olacak bir seviyeye zaten düşmezdi Japonya'nın. Düşmedi de. Biraz parite zaten yavaş yavaş takılıyor. Ertesi güne attı bizi. Ertesi gün ben kâr aldım orada mesela. İşte o yüzden ben biliyorum ki öyle olacak. Bu hoca işi bilmiyor diyecekler. Bekletiyor bizi diyecekler. Oyalıyor diyecekler. Hele bir de böyle şey olacak. Aman Allah korusun. Tamam işte arkadaşlar o kadar beklettim diyelim. 1,5 saat bekledik. Veya işte 50 dakika, 10 dakika neyse bekledik. Tam o noktadan girdim. Hele bir de o noktadan girip seyli olduk mu bu sefer temelli. Temelli şey olacak. O yüzden hiç gerek yok. Siz doğrusunu bilin. Aklınızda bulunsun. Yeterli. Bu şekilde arkadaşlar. Soru yoksa ben yavaştan sonlandırayım mesleği. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar.